Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok kolay bir kare motif çalışması yapacağız. Özellikle hırka, yelek ve bluz çalışmalarınız için böyle küçük motifleri tercih edebilirsiniz. Motiflerimi yaparken ben Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Benim motiflerimin ölçüsü 9 santimetre oldu. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Başlarken kolay sihirli halka yapıyorum. Hemen şöyle ipimi tuttum. Şöyle bir halka oluşturdum. Hemen tığımı buradan geçiriyorum. Buradan bir ip aldım ve şöyle bir zincir çektim. Şöyle halkamı bozmadan hemen şöyle dibinden sabitledim. 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen halkamızın içine şöyle ilkinden tek olarak çıktım. Daha sonra ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Yani bu şekilde bir üçlü trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir, tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen şöyle halkamızın 2 ipi bu tarafta olacak. Hemen buraya battım. İlkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Bu şekilde toplamda 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 8 tane trabzanımı tamamladım. Hemen sihirli halkamızı şöyle küçültüyoruz. Şöyle çektim ve ipimi bıraktım. Daha sonra bunu iğne yardımıyla burada gizleyeceğim. Hemen sonda yine 2 zincir çektim. Başlangıçta 6 tane zincir çekmiştim. Bakın başlangıçtan 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle ipimi çektim. Kaydırma yapmış olduğum boşluktan tığımı şöyle arkadan geçirdim. İpimi tekrar arkaya çekiyorum. Şimdi bu ilk sıra biraz bu şekilde gergin oluyor. Gördüğünüz gibi bu kadar, yani çok fazla değil. Şöyle biraz gergin oluyor. İkinci sırayla devam ediyoruz. Hemen yeni rengimi aldım ve tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Herhangi bir iki zincir boşluğundan şöyle batıyorum ve direkt sık iğne yaptım ve iki zincir çektim. Şöyle kenara çektim. Bakın şu başladığımız ipi de şöyle öne alarak üzerine örerek gizleyelim. Hemen iki ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir boşluğuna. Arada bir zincirimiz var. Sıradaki boşluğa yine 3 ikili trabzan. Tekrar arada bir zincirimiz var. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. İkinci sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Yine buraya geldiğimiz zaman şu sihirli halkanın ipini yukarıya çekmiyorum. Çünkü çektiğimiz zaman şu aradaki boşluktan görünüyor. O yüzden bunu iğne yardımıyla gizleyeceğim. Şu ipimizin üzerine örerek gizleyebiliriz. Yani buradaki ipimizi. Evet, hemen sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir zincir çektim. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle bir ilmek aldım ve kaydırmayla kapattım. Yine zincir çekmeden şöyle ipimi uzun bırakarak kestim. Hemen şöyle ipimi çektim ve yine arkaya çekeceğim. Evet, bu şekilde arkaya çektiğimiz zaman üzerine gizleyerek üzerine örerek gizleyebiliriz. Evet, şimdi siyah rengimle devam edeceğim hemen. Yine tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Herhangi bir boşluktan şöyle battım ve direkt sık iğne yaptım. 2 zincir çektim.
Şimdi boşluğa yarım köşe yaparak başlayacağım. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Sadece köşelerde bu şekilde yapacağım. 3 kere de çıkarak yapıyorum trabzanları. Yarım köşe yaparak başladım. Arada bir zincirimiz var. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, şöyle bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa şimdi ikinci köşemizi yapacağız. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. 2 ve üçüncüsü. Köşelerde 2 zincirimiz var. Tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Hemen sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve yine köşe yapıyoruz. Şimdi bu köşelerin ilk sırasında böyle 3 kere de çıkarak yapıyoruz. İkinci sırada yine hepsini ikili trabzan olarak, yani 2 kere de çıkarak yapabilirsiniz. Şöyle bir zincir, sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir zincir çektim. Hemen yarım köşemizi tamamlıyoruz. Buraya battım. Yine 3 kere de çıkarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi kapatırken bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Yeni sıraya başlarken bir zincir, tekrar boşluğun içinden bir ip aldım. Şöyle direkt sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Tekrar 2 ikili trabzan. Yarım köşe yaparak başladık yine. Arada bir zincirimiz var. Aynı şekilde boşluklara 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Dediğim gibi bu sırada köşelerde de ikili trabzanlarla devam edebilirsiniz. Şimdi köşeye geldim. Hemen birleştirmeyi göstereceğim. Köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın, ipimi buradan çıkardım. Karşı taraftan şöyle ters yüzleri birbirine bakıyor motifimizin. Şöyle, evet, tersi. Şuradan ilmeğimi taktım. Tekrar köşe boşluğundan çektim ve bir zincir çektim. Tekrar şöyle köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arada zincir çekmeden hemen ilmeğimi çıkardım. Sıradaki boşluktan şöyle ilmeğimi çektim ve bir zincir çektim. Tekrar geldim. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Hemen ilmeğimi çıkardım. Buradan şöyle çektim. Bir zincir çekiyorum. Sıradan hemen 3 ikili trabzanla devam ediyorum. Şimdi motifi örmek istediğiniz şeye göre sıralar ekleyebilirsiniz. Zaten sonunda hanım dilendi bey beğendi modeliyle devam ediyoruz. O yüzden burada dilediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Yani bir sıra ekleyebilirsiniz ya da 2 sıra ekleyebilirsiniz. Çünkü küçük motiflerle bu şekilde bluz veya hırka yelek çalışması yaparken çok da fazla sıra eklemenize gerek kalmıyor. Yani büyük motiflere nazaran bu motiflerde santim hesabını ayarlamak daha kolay oluyor. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Buradan devam ediyorum. Köşeyi birleştirdikten sonra tekrar sıraya devam ediyorum. Ya da yeni motifiniz varsa onunla da devam edebilirsiniz. Evet, artık devam etmeyeceğim. Motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.